Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Suna Çokmert. Suna hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Bugün akciğer kanserinden bahsedeceğiz. Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri, akciğer dokusunun ya da solunum yollarının tümöral oluşumuyla karakterize bir kanser türüdür. Ülkemizde ve dünyada oldukça sık görülen bir kanser türü. Kadın ve erkekte ikinci sıklıkta görülen bir kanser türü. Ve bir önemli noktada kanser ilişkili ölüm nedenleri arasında ise birinci sırada yer alması. Yani çok sık görülen ve maalesef ölümcül bir kanser türü. Nedenleri nelerdir peki? Akciğer kanserinin %90-95 oranında nedeni tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı. Sigara, pipo, pro, nargile dediğimiz tütün içerikli maddelerin kullanımı maalesef bu akciğer kanserinin, bu kanser türünün %90-95 oranında nedenini oluşturmakta. Peki elektronik sigara da buna dahil mi? Maalesef dahil. Hiçbir farkı yok. Maalesef. Peki neden önemli bir kanserdir? Akciğer kanseri aslında önlenebilir bir kanser türü. Tütün ve tütün ürünlerini kullanmadığımız takdirde, buna maruz kalmadığımız takdirde büyük oranda bu kanser türüne yakalanma oranını düşürebiliriz. Bu noktada tabii eğitim çok önemli. Sigaranın ya da tütün ve tütün ürünlerinin zararlarını bilmek, bu anlamda gençleri, çocukları, bireyleri, toplumları bilgilendirmek bu kanseri önlemede çok önemli diye düşünüyorum. Biz pek çok kanser türünde aslında pek çok etiyolojik faktörle savaşıyoruz. Ama akciğer kanserinde sadece tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması, maruz kalınmaması bu kanserden korunmada, bu kansere yakalanmamakta çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Peki sigara dışında ya da tütün ürünleri dışında başka nedenler ne olabilir? Evet, mesleki maruziyetler burada gündeme geliyor. Toprakta bulunan asbest, arsenik, nikel, berilyum, kadmiyum, katran gibi, kauçuk gibi maddelerin maruz kalan iş kollarında çalışan insanlarda da akciğer kanserinin oluşma oranı daha yüksek görülüyor. Özellikle asbest burada önemli bir yer teşkil ediyor. Akciğer zarlarının özel bir kanseri, mezotelioma dediğimiz bir kanser türüne yol açıyor. Sigara içimi de akciğer kanseri oluşumunu bu maruziyetle birlikte 2 kat daha arttırıyor. Bunun dışında hava kirliliği, yine toprakta bulunan radon gazı özellikle maden işçilerinde akciğer kanserinin bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında pasif içicilik, yani kişi sigara içmese bile ya da tütün ürünlerinin kullanıldığı ürünleri almasa bile içilen ortamda maruz kalması sigara dumanına ya da tütün dumanına yine akciğer kanserinin oluşumuna bir yatkınlık ya da risk oluşturuyor. Bunun dışında radyasyon, çeşitli nedenlerle aldığımız radyasyon. Bunun içinde tabii radyoterapi tedavileri var. Yine bir takım görüntüleme tekniklerinde kullanılan radyasyonun aşırı dozlarda alınması da akciğer kanserine yol açabiliyor. Peki akciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri bazen hiçbir belirti vermeden de rastgele yapılan görüntüleme testleriyle de karşımıza gelebiliyor. Çoğu kez de özellikle sigara içen kişilerdeki kronik öksürük, balgam,
hırıltılı solunum, nefes darlığı gibi şikayetlerle karışabiliyor. Sigara içen kişi sigaranın etkilerine bağladığı için bu şikayetlerini hekime gitmekte gecikebiliyor. Bu da tabii tanıyı geciktiriyor. Dolayısıyla da tedaviyi biraz daha zorlaştırıyor. Bunun dışında göğüs bölgesinde hissedilen ağrı, ses kısıklığı, özellikle iyileşmeyen akciğer enfeksiyonları, uzun süren akciğer enfeksiyonları ya da uzun süren öksürük, niteliği giderek artan balgam ve öksürük şikayetlerini mutlaka kişinin dikkate alarak hekime başvurması gerekiyor. Peki akciğer kanserinin tanısı nasıl konuyor? Hastalar hangi aşamalardan geçiyor? Evet, akciğer kanserinin tanısı bazen çok uzun sürebiliyor. Hemen tanı konulamayan hastalarımız olabiliyor. Birkaç kez tanısal işlemleri tekrarlamamız gerekebiliyor. Tabii ki anamnez çok önemli. Yani hastadan alacağımız hikaye çok önemli. Sigara kullanıp kullanmadığı, çalıştığı meslek bizi akciğer kanseri açısından risk faktörlerini taşıyıp taşımadığı noktasında alert ediyor. Yine geçirilmiş enfeksiyonlar, tüberküloz gibi, çünkü geçirilen tüberkülozun skar dokusu üzerinde de akciğer kanseri gelişebiliyor. Yine kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, bir takım kolajen doku hastalığı olan skleroderma gibi, sarkoidoz gibi hastalıkları olan kişilerde normal kişilere göre akciğer kanseri daha çok görülebiliyor. Anamnezden sonra tabii ki muayene bulguları bizi bir takım ileri tetkikler yapmaya illaki itiyor ve düz akciğer grafisiyle tetkiklere başlıyoruz. Akciğer grafisinde gördüğümüz gölgelenmeler, infiltrasyon dediğimiz opaziteler bizi daha ileri radyolojik tetkikler yapmaya yönlendiriyor. Bilgisayarlı tomografi dediğimiz tetkikler yapılıyor. Eğer akciğerdeki kitle bronkoskop dediğimiz video kameralı ışıklı cihazlarla ulaşılabilecek bir mesafede ise bronkoskopla, bronkoskopi işlemiyle o kitleden bir parça almak suretiyle tümörün tipini belirleme yoluna gidiyoruz. Yine balgam sitolojisiyle balgam içerisinde malin hücre araştırmak da bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Ama bronkoskopi altın standart olarak, özellikle santral dediğimiz ana bronş ve bronşiyollere yakın tümörlerin tanısında altın standart dediğimiz tanı yöntemimiz. Hastalığın adını koyduktan sonra tabii ki evreleme amaçlı pozitron emisyon tomografi testlerini, buna ek olarak kemik sintigrafisi ya da beyin manyetik rezonans görüntüleme gibi ek testleri de yapmak durumunda kalabiliyoruz. Peki tedavi seçeneği olarak akciğer kanserinde neler yapılıyor? Yani şu an mı, kemoterapi mi, cerrahi mi, yoksa kombine mi? Bunlar hastanın evresine göre mi yapılıyor? Kesinlikle. Akciğer kanserinin tipini belirledikten sonra, yani bu kanser türü küçük hücreli bir akciğer kanseri mi, küçük hücreli dışı bir akciğer kanseri mi? Küçük hücreli dışı akciğer kanseri içinde de adenokanser, squamous kanser ya da büyük hücreli kanser alt tiplerinden hangisini hasta taşıyorsa buna yönelik tedavi seçenekleri değişiyor. Küçük hücreli akciğer kanserinde genel olarak medikal tedaviler uygulanıyor. Genellikle hızlı ilerleyen bir tip olması sebebiyle hastaları maalesef ameliyat edilebilir safhada yakalayamıyoruz. Sadece %5 vakada ameliyat söz konusu olabiliyor ve son yıllarda küçük hücreli akciğer kanseri için de erken yakalanan %5'lik bir hasta grubunda cerrahi seçeneği mutlaka değerlendiriliyor. Cerrahi sonrası ya da yaygın evre olarak evrelendirdiğimiz hastalarda ise kemoterapi ve radyoterapi seçeneklerini hastaya uyguluyoruz.
Son yıllarda küçük hücreli akciğer kanserinde immünoterapi de kemoterapiye eklenme durumuna girmiş durumda. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ise yine erken evrelerde, evre 1 ve 2'de ameliyat seçeneği cerrahi olarak tümörün çıkarılması tedavisi ön plana geliyor. Arkasından yardımcı olarak kemoterapi veya radyoterapi tedavileri yardımcı tedavi olarak ekleniyor. İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ise son yıllarda moleküler testler ve bu moleküler testlerde saptanan mutasyon ya da kromozom anomalileri varlığında bir takım ağız yoluyla alınan hedef tedavi dediğimiz yan etkisi çok daha az, kemoterapiye göre çok daha az ama etkinliği çok daha belirgin olan, hastaları sağ kalımlarını oldukça uzatan yeni tedaviler gündeme gelmiş durumda. Son dönemde ise immünoterapi dediğimiz vücudun immün sistemini tümörle savaşır hale getirmeyi hedefleyen immünoterapiler tedavi seçenekleri arasına girmiş durumda. Bugünlerde ise aşı çalışmaları hızla ilerliyor. Henüz faz 1-2 aşamasındaki çalışmalar bunlar. Yine vücudun tümörle savaşması ya da tümörün dışındaki antijenlere karşı geliştirilen aşılar bunlar. Bu konudaki gelişmeler de son hızla devam ediyor. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Suna Çokmert'ti. Bize akciğer kanseriyle ilgili çok detaylı ve güzel bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.